Arkadaşlar Hyundai Accent ve yetkili bayisi Nevot'u artık beni gerçekten de isyan ettirdi. Sıfır olarak sattıkları araç ayıplı çıktı. Araçta başıma gelmedik kalmadı neredeyse. Hayati riskler taşıyan sorunlarla aracı kullandırdılar. 2 defa arka teker poryalarım, sağ ve sol poryalar dağıldı arkadaşlar. Değiştiler, yine dağıldı. Ve ben poryaları dağılmış vaziyette aracı uzun süre kullandım. Çünkü araçta hiçbir sorun yok dediler. En sonunda tespit edilebildi bunlar hep. Seyir halinde direksiyonum kilitlendi. Beni kamyon biçiyordu arkadaşlar. Allah'tan çok hızlı değildim. Kamyon şoförünün de refleksine Allah razı olsun vurmadı arabamı ama adam o öfkeyle bir indi benimle kavga etmeye. Dedim abi direksiyon kilitlendi. Adam da dedi ki ne biçim araç kardeşim bu deyip öyle bir öfkesi gitti bana. Yani seyir halinde direksiyonu kilitlenen birçok 2020 sonrası aynı kasa aynı görünümde şikayetler var. İnternet şikayet var üzerinde. Seyir halinde direksiyonu kilitlendiği için kaza yapan birisi var. Videosunu paylaştım. Ayrıca geçen hafta bana cevap vermiş Bayon kullanıcısı. Aracının tekerlerinden uzun süredir sesler geliyormuş ve yetkili servislere defaatle gitmiş çözememiş. Hatta tamirciye gitmiş yine çözememiş. Ben dedim ki porya olabilir mi acaba? Ben böyle bir sorun yaşadım. Bir hafta önce bana yazmış. Beyefendi bilgilendirmeniz için teşekkür ederim. Aracın poryaları yamulmuş. Kaldırdık yetkili servise baktık aracın poryaları yamulmuş dedi. 01 araçta porya nereye yamuluyor? Benim aracımda 2 defa porya bozuluyor ve sebebini bile anlatmıyorlar bana. Defaatle yazdım teknik birimlerine, müşteri hizmetlerine, yetkili servisleri gezdim sordum. Bu araç neden porya dağıtıyor? Hiçbir cevap yok. Garantiden değiştik diyorlar. Direksiyonum benim neden kilitlendi diyorum. Kendini korumaya aldı yazıyorlar forma. Kendini korumaya almış direksiyon beyefendi. Yani beni kim koruyacak arkadaş? Birçok şikayet var üzerinde. Hep linklerini aldım. Yani seyir halinde direksiyon kilitlenmesi ne demek? Bu cam düğmeleri yıl içinde 3 defa bozuldu arkadaşlar. Beni o kadar bezdirdiler ki her gittiğimde sizin aracınızda bir var diyorlardı. Sadece sizin aracınızda var diyorlardı. 2 ayda bir ben bunlarla uğraştım. 1 ay, 1,5 ay bozuk kullandım. Camlarım açık kaldı. Kapattım sandım eve gittim. Bir gün sonra bir baktım camım açık. Arabayı çalsalardı ne olacaktı? Kasko mu karşılayacaktı camı açık bıraktığımız aracı? Ben Hyundai Accent ve yetkili bayisi Nevot'u hakkında suç duyurusunda ayrıyetten bulunacağım. Bizim canımıza kastedemezler. Ayrıca bu ülkenin kanunlarını uygulamak zorundalar. Ben kanunda ne yazıyorsa yasal olarak başvurdum. Yazılı olarak ilettim, sözlü olarak ilettim. Müşteri temsilcisi dedi ki taleplerinizi iletiyoruz. Hep kandırıldım. Aracı incelemeye çağırdılar. İnceleme formu üzerinde tamir onarım bölümünü ben karaladım. Kabul etmiyorum tamir onarımı. Dedim önceden de böyle teyitleştik. Sadece tespit kabul ettiğimi söyledim. Aracı teslim aldım arkadaşlar. Aracı teslim aldım. Aynı günün sonunda bütün gün avukatları yanımda durdu. Şu el frenine ayar yapıp arkadan hala ses geliyordu porya değişmelerine rağmen. El frenine ayar yaptık. Arkadan gelen ses kesildi yazmışlar. Ben aracıma tamir yapmayın demedim mi? Bu delil karartmadır arkadaşlar. Benim canıma kastediyorsunuz. Ben bu aracı aldığımdan beri el freni ayarı da mı yoktu? Bunlar hep sürüş güvenliğiyle ilgili şeyler. Belki benim el freni çektiğimde el freni de mi tutmayacak? Neden ayar yaptıklarını bile yazmamışlar ya. O bile yazmıyor. Ayarı yapan kişi teknik ekipten gelen birisi. Aracı teslim ederken onu teslim etmesi lazım. Beni bilgilendiren yok. Gitmiş formaya yazmış. Yüzüme nasıl bakacak? Araca tamir yapma dedim çünkü. Arkadaşlar suç duyurusunda bulunacağım. Maddi manevi tazminat davamı da açacağım. Çünkü ben 1 yıl boyunca hiç izin yapamadım. Aracın ayıpsız misliyle değişimini yazacağım. Ayıplı hizmetten dolayı bütün yasal haklarım saklı olmak kaydıyla davamı açacağım. Avukatımla her şeyi hazırladık. Artık yeter. Çünkü gerçekten de benim canıma kastediyorlar. Direksiyonu kilitlendiği için kaza yapan beyefendi yine aynı yeni kasa aracıyla yazmış. Demiş ki bu araçlarda can taşınıyor, karpuz değil. Ben ailemi taşıyamıyorum diyor. Ben arkadaşlar ailemi poryaları bozuk olan bu araçla taşıdım. Bana taşıttılar bir şey yok deyip. Defalarca gittim. Biri frene basıyormuş gibi diyorum. Araçta uğultu var diyorum. Bağırıyor. Motor gaz yemiyor. 9,5-10 litrenin altına benzinim gitmiyor diyorum. Hiçbir şey yok yazıyorlar forma defaatle. Başka bir servise gidiyorum. Diyorlar ki aracın sola çekmesi. Sola direksiyon şöyle devriliyor, düşüyor. Direksiyon sağdaydı. Ortaladık, yazdık. Aracın incelenmesi lazım diyorlar adamlar. Yazmışlar oraya. Sonra teknik incelemeye götürüyoruz. Araçta hiçbir sorun yok diyorlar. Yani alay mı ediyorsunuz? Önceki servisteki ustalar hayal mi görmüş? Allah onlardan razı olsun. İnşallah adamları da işinden etmezler. Doğruyu yazdıkları için oraya. Başka bir şey demiyorum. Ben suç duyurularında bulunuyorum.
Ayrıca davamda açıyorum. Ben Hyundai Aslan'dan araç aldığıma bin pişman oldum. Bu videoyu paylaşan, yani bunun gibi daha önceden benim durumumu anlatan değerli Adem Elvacı, Tüketici Derneği Başkanı video paylaşıp yayınladı. Adamı tehdit etmişler, yani korkutmaya çalışıp videoyu kaldırın yoksa hakkınızda suç duyurularında bulunacağız. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Yazıklar olsun diyorum ya. Yazıklar olsun. Adem Elvacı da Allah razı olsun, Adem abi demiş ki yani istediğiniz yere beni şikayet edin. Ben giderim savcıya da ifade veririm. Karakolda ifadeye giderim. Burada bir insan hayatı söz konusu. Hatta demiş siz demiş beni şikayet ettiğinizde karakola giderken canlı yayın açarım. İfade verdikten sonra canlı yayın açarım. Bu durumun üzerine giderim, daha da yayınlarım. Çünkü burada bir insanın hayatı söz konusu. Adem abiye tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten de yani özür dilerim böyle bağıra çağıra konuşuyorum. Ama gerçekten arkadaşlar yani sabır sınırlarımı aşmış vaziyetteler. Ben genel merkezlerine görüşmek için gittim. Neredeyse oradan dövülüp atılıyordum. Şikayetçi oldum o günde. Polis tutanak tuttu, geldi tutanak tuttu. Polise kimle tartıştığımı söylemediler. Sonra başka ekip yolladı, karakola gittik. Karakol amiri dedi ki suçluyu gizlemekten işlem yapılır haklarında. Gidin beyefendi teşhis etsin. Ne demek dedi. Tehdit edip de kim olduğunu bilmiyorlar dedi. Gittik, teşhis ettik, karakola götürdük. Hyundai Genel Merkezi'ndeki o yetkiliyi şikayetçi oldum, çıktım. Arkadaşlar benim canıma kast ediyorlar. Benim canıma bu araçla kast ediyorlar. Tekrarlamış bu araçtaki sorunlar. Ve sebeplerini bana yazmamışlar. Lütfen destek olun. Bu şekilde sesimi ancak duyurabiliyorum. Hyundai Aslan Türkiye Genel Müdürlüğü'ne gittim gitmez olaydım dedim. Başka da bir şey demiyorum. Çok da uzatmayacağım.